Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillahi innel hamdelillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال في حديث آخر: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بأصدق المقال. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Kerim kitabımız Kur'an'ın dilinde وَمَا لَكُمْ diye bir ifade vardır. وَمَا لَكُمْ ne oluyor size demektir. Size yakışıyor mu demektir. Pek çok ayet bu ikaz ve uyarı içeren ifadeyle başlar. Onlardan birisi az önce okuduğum Nisa suresi 75. ayettir. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ne oluyor ki size Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Öldürülenleri korumak için harekete geçmiyorsunuz. وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Ne oluyor ki size zayıf düşmüş, zor durumda kalmış kadınlar, erkekler, çocuklar için mücadele etmiyorsunuz? اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Ne oluyor size ki bu halkı zalim olan beldeden bizi kurtaran kimse yok mu? Kimse yok mu diye feryat eden kardeşlerinize yardım etmiyorsunuz? وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Ne oluyor size ki katından bize sahip çıkacak bir veli gönder, bir yar ve yardımcı gönder diye yalvaran, yakaran kardeşlerinizin imdadına yetişmiyorsunuz. Aziz kardeşlerim,
3 ayı aşkındır İslam coğrafyasında yaşadığımız büyük acıları dikkate aldığımızda bu ayeti okuyan her mümin sanki bugün nazil olmuş gibi güçlü bir inanca sahip olur. Ayet günümüze adeta şöyle sesleniyor: Ey insanlar! Ne oluyor ki size? 134 gündür insanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrediyorsunuz. Ne oluyor size ki her yaşta ve her durumdaki insanın alçakça katledilişine yeterince ses çıkarmıyorsunuz? Ey Müslümanlar! Size ne oluyor ki daracık bir sahil şehrinde abluka altına alınmış bir halkın topyekün soykırıma uğramasına seyirci kalıyorsunuz? Ne oluyor size ki her gün, her dakika insanlığın ortak vicdanına olan güvenin yitirilişine adeta kulaklarınızı tıkıyorsunuz? Ey insanlar! Çocuklar, bebekler ölüyor. Mabetlerdeki dua ve ibadet bombalanıyor. Çocukların masumiyeti hedef alınıyor. Sizler neredesiniz? Hastanelerdeki şifa katlediliyor. Barınaklardaki iltica enkaza çevriliyor. Size ne oluyor da bütün bunlara kulak tıkıyorsunuz? Aziz kardeşlerim, tam 134 gündür Gazze'de devam eden bu vahşet ve saldırı bugünlerde yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor. Katliamın en çetin günlerine, soykırımın ziyadesine eriyor. Bir zamanlar arkasında Firavun'un orduları varken Mısır'dan çıkıp Sina çölüne sığınanlar bugün aynı Firavun'un işgal ordusuna dönüşüp ocaklarını söndürdükleri Gazze'li mazlum ve müstazafları yine aynı yere, yani Sina çölüne sürmenin planlarını yapıyor. Gazze'li mazlum ve müstazafları yine aynı yere sürgün ediyor. Açlığa, susuzluğa mahkum etmenin, ilaçtan, ışıktan, gıdadan mahrum bırakmanın hesabını yapıyor. Şimdilerde refah adındaki sınır kapısına sıkıştırılmış mazlum çocuklar, mahzun kadınlar, mağdur yaşlılar bir kez daha toplu bir katliamla karşı karşıya. Ve ne acıdır ki ümmet kendi refahını bozmamak için kardeşlerinin son sığınağı refahta soykırıma uğramalarına seyirci kalmaktan başka bir yol bulamıyor. Aziz kardeşlerim, bugün bu sebeple insanlık tarihinin en kadim mabedi, Fatih Sultan Mehmet'in ümmete en büyük emaneti Ayasofya'nın minberinden belki de bir kez daha iki çağrıda bulunmak istiyorum. Biri bütün insanlığa, insanlık onurunu taşıyan herkese, diğeri ise tüm Müslümanlara, İslam'ın haysiyetini taşıyan bütün İslam ümmetine. Birinci çağrım insanlığadır. Ey nas! Ey bu alemde insan diye ünlenen eşrefi mahluk! Ey insanlık alemi! Şunu biliniz ki Gazze'de yürütülen katliam, zulüm ve vahşet sadece Gazze'lilere yönelik değildir. Bu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yapılmış bir soykırımdır. Filistinli çocuklara yapılanlar sizin çocuklarınıza da yöneliktir. Filistinli kadınlara yapılanlar sizin kadınlarınıza da yöneliktir. Bu savaş fıtrata yönelik bir savaştır. Bu savaş varoluşa karşı bir işgal hareketidir. Bu savaş insanlığa karşı bir harptir. Bu savaş yeryüzünü ifsattır. Yürütülen bu çirkin savaş insanı insan kılan bütün değerleredir. Allah'ın uğruna insanı yarattığı
fıtratına zerg ettiği bütün değerlere açılan bir savaştır. Ey insanoğlu, biliniz ki insandan ziyade insanlığı yitirmek çok daha büyük bir ziyandır. Bu telafisi mümkün olmayan bir hüsrandır. Bir tarafta sayılara döktüğümüz binlerce masum insan hayatını kaybederken, diğer taraftan bütün beşeriyetin özü olan insanlık cevherini yitirmek üzereyiz. Unutmayalım ki bugün bu katliamı önlemek için bizleri insan kılan vicdanlarımızın harekete geçirmez isek kendi elimizle insanlığımızı bitirmiş olacağız. Ey nas, ey insanlar! Bugün Gazze'de yürütülen vahşet sadece bir dinin mensuplarına yönelik değildir. Sadece Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin bir grubuna yönelik değildir. Bu savaş Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e açılan bir savaştır. Hazreti İshak'a açılan bir savaştır. Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, kısaca bütün peygamberlerin getirdiği dini, ahlaki, insani, tüm yüce evrensel değerlere yöneliktir. Aziz kardeşlerim, bu suçun doğrudan mağdurları şüphesiz masum çocuklardır, mahzun annelerdir, şifa bekleyen hastalardır. Bir açık hava hapishanesinde yıllardır açlığa, yokluğa, terk edilmiş özgürlüğüne, yurduna, mukaddesatına saldırılmış onurlu bir halktır. Ancak bu cinayetin muhatapları bütün dünya milletleridir. Bütün inançlardan insanlık onuruna sahip olan herkestir. Bütün dünyanın bu yaşananlarda ahlaki sorumluluğu vardır. Gazze'de olup bitenlere karşı çıkmak için Müslüman olmak gerekmez, insan olmak yeterlidir. Bugün izzet sahibi olmak isteyen vicdanlı her insan, aziz olmayı murat eden her fert, Gazze'lilerin çığlığına koşmak zorundadır. İmdadına yetişmek mecburiyetindedir. İkinci çağrım İslam ümmetinedir. Ey alemi İslam! Neredesiniz? Hani İslam dünyası nerede? Ey insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet! Ya hayra ummetin uhricet linnâs! En hayırlı ümmet, en hayırlı ümmet olduğumuzu bugün değil de ne zaman göstereceğiz insanlığa? 2,5 milyonluk Gazze kendi kanında boğulurken 2,5 milyarlık İslam alemi suskun kalmaya devam mı edecek? Ey bütün insanlığa şahit kılınan ümmet! لِتَكُونَ شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ Şahitliğimizin gereğini bugün değil de ne zaman yerine getireceğiz? Ey İslam ümmeti! Gazze'de olup bitenler karşısında bugün harekete geçmezsek, şahitlik vasfımızın da, hayırlı ümmet oluşumuzun da vallahi artık bir anlamı kalmayacaktır. Ey şahit ümmet, şuhedâ lillah olan ümmet! Biz zulme ve mazluma şahit olmak için gönderilmedik. Bütün insanlığa hakkın, adaletin şahidi olarak gönderildik. Ey ümmeti şahide! Biz Ashab-ı Uhdud kıssasında zikredilen وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ateş dolu çukurlarda diri diri yakılan müminleri seyretmeye gelmedik. Biz hakkı ve adaleti ayakta tutmak için gönderildik. Ey İslam ümmeti! Unutmamak gerekir ki ümmetin her ferdinin Allah'a karşı başkasına asla yüklemeyeceği bir sorumluluğu vardır. Bilesiniz ki bütün kınama ve sorumluluğu devletlere ve hükümetlere yüklemek bizi kurtarmaz. Zamanımızı ihanetlere sızlanarak, hainlere lanet okuyarak geçirmek bize yakışmaz.
Ey Müslümanlar! Hakkı gören gözlerimizi yeniden bulalım. İlahi çağrıyı işiten kulaklarımızı yeniden hissedelim. Rabbimize söz verdiğimiz, şehadet getiren o dilimizi yeniden bulalım. Resulün eli üzere biat eden o ellerimizi yeniden bulalım. Adalet üzere bileğlenen kılıcımızı bulalım. Kardeşlik hukukunu bulalım. Mazlumun yanında durmakla, zalime mukavemet etmekle edindiğimiz o kayıp izzeti yeniden bulma zamanıdır. Ey aziz ümmet! Vakit, ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Allah Resulü'nün bizi kardeş kılan o muhteşem cümlelerini hatırlama zamanıdır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, zalimin eline terk etmez, onu aşağılamaz buyuran nice sözlerine kulak verelim. Sözlerimi bitirirken vahyin bize talim ettiği şu dua ile Rabbime iltica ediyorum. Rabbena efrig aleyna sabran ve thabbit akdamena وانصرنا على القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا على القوم الظالمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء الحمد لله نصير الظالمين وقاهر الظالمين الحمد لله نصير المظلومين وقاهر الظالمين الواحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا ضد له الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والصلاة على نبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا بني آدم من كل عرق ولون ولغة ودولة إني واقف اليوم أمامكم من منبر آيا صوفيا أحد أقدم المعابد في تاريخ البشرية أقف لأخاطبكم باسم علماء الأمة الإسلامية وأستصرخكم صرخة النذير وأناديكم قبل فوات الأوان بالنداء الأخير إن كل ضمير حي يعلم أن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة محقة ولا يمكن لمن يمتلك ذرة من العدل أن يرى غير ذلك فلا تقفوا مكتوفي الأيدي أمام عنصرية الصهاينة ولا تواصلوا دعمكم لذلك الكيان المحتل الغاصب وتذكروا أن الحق يعود لأصحابه طال ذلك أم قصر فكونوا في صفحات التاريخ البشري المشرفة ولا تسجلوا أنفسكم بأيديكم في سجلات المجرمين لا تقتلوا إنسانيتكم أيها الناس لا تقتلوا إنسانيتكم ولا تهلكوا ضميركم ولا تسمحوا لعديم الضمير والإنسانية بأن يسودوا أقدس أماكن البشرية جمعاء فإن ضميركم ينازع أنفاسه في باب رفح ومصير الإنسانية لمئة عام قادمة متعلق بتالي هذه الأيام يا أمتنا الإسلامية إن أهلكم في غزة العزة ينادونكم
منذ أكثر من 130 يوما، واليوم يأتيكم نداؤهم الأخير، فلا تخذلوهم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، فلا تكونوا عونا للظالم عليهم بسكوتكم، ولا تكونوا شريكا في الجريمة بنسيانكم، وكونوا عباد الله مع المظلوم على الظالم، ولا تغرنكم الدنيا وزخرفها ولا السياسة ومصالحها، فالنعيم الدنيا زائل ومصالح السياسة متغيرة، إلا أن الحق واحد لا يتعدد، وما تفعلونه اليوم سيدوي في التاريخ خيراً كان أم شراً، فاكتبوا تاريخكم بمداد من النور أيها المسلمون في العالم، فاكتبوا تاريخكم بمداد من نور، ولا تكتبوا بالدماء إخوانكم ولا برماد بيوتهم. يا أهل فلسطين وغزة، إنكم أصحاب الحق والقضية، ولو خذلكم العالم كله فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رضي من رضي وسخط من سخط. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء، وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم